Yine güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Bugün iki tane efsane tat birleşip bir araya geldi. Simit ve poğaça. Bunların ikisi birleşince simit poğaça oldu ama muhteşem oldu. Bakalım siz de benim kadar beğenecek misiniz? Öncelikle bir su bardağı ılık suyu kasemize alıyoruz. Malzemelerimiz çok az zaten. Bir su bardağı yine ılık süt. Yarım su bardağı da sıvı yağ. Ben ayçiçek yağı kullanıyorum. Her zaman dediğim gibi daha kokusuz. Üzerine de bir yemek kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı tuz ve kuru maya kullanıyorum. Yaş maya kullanacaksanız yarım paket yaş maya da yeterli. Şimdi bu sıvı malzemeleri maya ile beraber karıştırıyorum. Bütün malzeme bu. Üzerine de şimdi un ilave edeceğim. 6,5 su bardağı un var burada. Bütün hepsini kullanacağım büyük bir ihtimalle ama her zaman dediğim gibi unu yavaş yavaş ilave edin. Çünkü un değişkenlik gösterebilir, fazla sıvıyı çekebilir veyahut da daha fazla un ekleyebilirsiniz. O yüzden hamurun kıvamına baka baka unu ilave etmenizde yarar var. Bu harika bir tarif. Dediğim gibi hemen böyle 5 çayının yanına, özel misafirlerinize veyahut da çocukların beslenme çantasına verebileceğiniz çok güzel bir tarif. Böyle simitçilerde görürsünüz içerisinde böyle peynirli, zeytin ezmeli, harika simit poğaçalar. İşte aynını yapıyoruz. Biraz daha elimizle yoğuralım. Çok fazla sert bir hamur olmayacak. Yumuşak bir hamur olacak. Biraz ekmek hamuru gibi düşünün. Ekmek hamurları da nasıl yumuşak olur? İşte onun gibi. Toparlanmaya başladı. Şimdi tezgahıma alıyorum. Tezgahı da hafif unlayarak biraz da burada yoğurayım. Hamuru ne kadar yoğurursanız o kadar güzel olur biliyorsunuz. İşte hamur hazır. Şimdi yine kaseme alacağım. Yumuşak bir hamur. Ve şöyle ağzını da kapatıp 1 saat mayalanmaya bırakacağım. Hamur mayalanırken susama geldi sıra. Susamı da böyle bir kase dolusu yapacağız. Tabii ki bunlar beyaz, fırına girdiği zaman biliyorsunuz kızarmıyorlar. Ama simidin üzerindeki o çıtır çıtır kızarmış susam nasıl oluyor? Kavrulmuş susam oluyor. O yüzden biz de bunu böyle tavaya koyacağız ve kısık ateşte sürekli karıştırarak kavuracağız. Şöyle görüyorsunuz, harika kızardılar. Şimdi soğumaya bırakıyorum onu. 1 saat geçti ve hamurum harika bir şekilde mayalandı. Şimdi hamuru çıkartıp birazcık daha şöyle havası gitsin, kokusu gitsin. Bakın yumuşak bir hamur ama toparlanan bir hamur. Yani ele yapışmıyor. Şöyle birazcık tezgahta da yoğuruyorum. Toparlıyorum. Şimdi şöyle eşit bezelere ayıracağım. Hamurumu 4 eşit parçaya böldüm. Hafif şöyle uzatarak şimdi onları da ufak ufak bezelere ayıracağım. Direkt kopartarak da yapabilirsiniz tabii ki.
Şöyle hamurumu içe doğru katlayarak şekil veriyorum. Yuvarlayarak bezelerimizi oluşturuyoruz. ...26 tane parça çıktı. Şöyle elimle hafif açtırıyorum. Bereketli de bir tarif. 26 tane simit poğaçamız olacak yani. İçine de kaşar peyniri, dil peyniri, dediğim gibi zeytin ezmesi, istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Normal hani böyle ev poğaçaları olur ya, onun gibi böyle üstten tepeden kapatıyorum. Ve o kapattığım yeri alta getiriyorum. Hafif uçlarını da bastırıp oval bir şekil veriyorum. Ama dediğim gibi yuvarlak bir şekil verebilirsiniz. İstediğiniz şekilde verebilirsiniz ama o meşhur simitçilerde, pastanelerde şekil hep böyle olduğundan ben de size böyle yapmak istedim. Tüm bezeleri böyle içine de malzemesini koyarak kapatıyorum. Ve 4 yemek kaşığı pekmezim var. Pekmezi şöyle suyla inceltiyorum. Kalın bir tabaka olmaması lazım. Çünkü şimdi bu simit poğaçalarımızda buna bulayarak susama bulayacağız. Üzerinde böyle kalırsa pekmezler bu sefer şekerli şekerli kalır. Güzel olmaz. O yüzden suyla güzelce inceltin. 5-6 yani pekmezin yoğunluğuna göre mesela 3-4 yemek kaşığı koyarsanız 5-6 yemek kaşığı da su koyun. Şöyle poğaçamı güzelce pekmeze buladıktan sonra şimdi her tarafını kavrulmuş susama buluyorum. Fazlalığını döküp yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine koyuyorum. Şimdi tepsi mayası yapmayacağım, mayalı bir şey ama tepsi mayası yapmadan atacağım çünkü dokusu daha güzel oluyor. 180 derecede önceden ısıtılmış fırına veriyorum ve yaklaşık 30 dakika kadar pişiriyorum. İşte poğaçalarım fırından çıktılar. Sıcacık fırından yeni çıkmış böyle simit gibisi var mı? Simit poğaça. Muhteşem kokuyorlar ve görüntüsü de görüyorsunuz o meşhur simitçilerdeki pastanedekiler gibi. Ya dokusu, bakın dışı çıtır, içi yumuşacık ve içine koyduğumuz peyniri de harika bir şekilde uzuyor. Görüyorsunuz kat kat o kadar güzel ki tam simit dokusunda görüyorsunuz, harika kat kat, hiç öyle hamur kalmamış, muhteşem. İşte simit poğaçaları hazırlamak bu kadar kolay. Görüntüsünü görebiliyorsunuz ama kokusunu tabii ki duyamıyorsunuz. Hele tadı. Bence yapın ve bir an evvel tadın ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı sakın unutmayın. Sizinle de bu videoda ilk defa karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonuna bastığınızda yanına bir de böyle küçücük bir zil butonu göreceksiniz. Ona da basarsanız her yeni yaptığım projede hemen size haber gelecek. Bunu da unutmayın. Yine güzel değişik tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.